Masmavi Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün sizlere inanın ki bir görsel şölen olacak bir tarif hazırladım. Bakın sevgili arkadaşlarım, fırında böyle bir kabarma olamaz diyorum. Sizlere bugün sini poğaçası tarifim var. Vermiş olduğum bu poğaça hamurunu tüm poğaçalarınızda deneyebilirsiniz. Bir yumuşaklık rekoru diyorum. Hemen bir gösterip bu güzelliği tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: bir çay bardağı süt, kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 milim, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sıcağa yakın su. Neden böyle ekledim? Çünkü bir karıştırdım üçünü bir. Yani ılık bir, üç malzememizi de ılık bir hale getirmiş oluyoruz. 2 tane yumurta akı, 2 yumurta sarısını yüzeyine sürmek için kenara ayırdık. 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım paket yaş maya. Yaş mayanız varsa yarım paket yaş maya kullanın. Yoksa bir paket toz maya da kullanabilirsiniz. 3 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Hepsini iyice karıştırıyoruz. Mayamız iyice eriyinceye dek. Bakın hiçbir maya tortusu kalmadı. Tamamen eridi. Şimdi unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarımız bende 9 çay bardağı tam denk düştü. Ama her un, her yumurta veya yoğurdunuzun sıvılığı farklıdır. Yine de kontrollü ekleyin. Şöyle bir tahta kaşıkla kabaca toparlayıp elimle yoğurmaya başlamadan önce, bakın sevgili arkadaşlarım, poğaçamızın sırrı budur. 75 gram oda ısısında yumuşak tereyağımızı ekleyelim. Şimdi birazcık daha un serpip seri bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Yani poğaçanıza eklemiş olduğunuz bu tereyağı lastik gibi şahane bir kıvama getiriyor. Çok önemlidir. Birçok poğaça tarifimde bu püf noktasını sizlere veriyorum. Bakın yoğurmaya başladığınızda hamur böyle cıvık bir hamur oluyor. Hiç korkmayın. Siz yoğurdukça, hamur tereyağı emdikçe böyle elastik, biliyorsunuz ben hep ne diyorum? Fıstık gibi bir hamurunuz oluyor. Bakın kıvamına bakar mısınız? Böyle köpük köpük muhteşem bir poğaça hamurumuz hazır. Hemen elimi bir yıkıyorum. Tekrar sizlere detaylıca gösteriyorum kıvamını. Yaklaşık 3 veya 4 dakika yoğurdum ve poğaça hamurunu bu kıvama getirdim. Orta yumuşaklıkta hamurumuz hazır. Mayalanmaya bırakalım. 2 tane yumurta sarımız vardı. Onu da hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Biz daha çok poğaçamız için mayalanma süreci, şekil süreci olduğu için bunun yüzeyini mutlaka bir streç folyo ile kapatıp kaldırırsanız kuruma olmaz. Bu arada mayamız da gelmişti. Yani poğaça hamurumuzun bu güzelliğe bakar mısınız? Yaklaşık 1 saat beklettim. Normal mutfakta yani. Havalar çok soğuk olmadığı için. Şöyle tezgaha çok az un serperek olduğu gibi tüm poğaça hamurumuzu alalım. Ben burada bir kısmını ayırıyorum. Çünkü amacım sizlere aynı motifi hem porsiyonluk hem de kocaman sini poğaçası olarak vermek. Ama siz diyorsanız ki hepsini sini poğaçası yapmak istiyorum. O zaman bu küçüğü hiç ayırmanıza gerek yok. Komple hepsini büyükçe bir fırın tepsisine yapabilirsiniz. Şimdi kalan hamuru elimle kabaca bir silindir yapıyorum. Zaten çok yumuşak, elinizin altında şahane bir şekil alan hamurunuz var. Yine de her ihtimale karşı tezgaha arada bir un serperek şöyle bir uzunca bir silindir yaptım. Ben buraları hiç kesmedim. Sevgili arkadaşlarım, izlemesi zevkli oluyor diyorsunuz. Öyle tarifleri birden verip hop bitti tepsiye diziyorum olmaz. Biliyorsunuz benim bütün videolarımda böyle. Tüm aşamaları birebir kendim yapıyorum ve hiç atlamıyorum. Gerekiyorsa onu hızlı çekimle veriyorum, gene veriyorum. Şöyle elimle biraz yassıltarak genişletelim. Ama o kısım bakın birazcık ince olmuş. Dedim ki ona da hemen bir yama yapıyorum. Olur ya siz çalışırken de böyle bir şey olursa hemen bir yama yapın. Hiçbir şey olmaz. Piştikten sonra kaybolup gidiyor zaten. Şöyle elimizle kabaca biraz düzelttik. Oklavamızla da açabildiğimiz kadar, yani ne kadar diyebilirim size, 15 santim veya 16-17 santim çapında şöyle uzunlamasını açalım. Çünkü kocaman bir sini poğaçası yapacağımız için şöyle tam büyüklüğünü de görüyorsunuz. Şimdi kamerayı tam öyle bir ayarladım ki sizin görmeniz için. Tam 1 metre uzunluğunda
yapıp bitirmiştim. Elimle yine bir sağını solunu düzeltiyorum. Mümkün olduğunca dikdörtgen bir hamur olması için. Şimdi bir rulet veya bir bıçak yardımıyla hamurumuzun yarıdan kalan kısmı, yani uç kısmını böyle ince şeritler halinde keselim. Çok zevkli bir çalışması vardı. Hemen belirtmek isterim. Büyük bir meditasyon gibi bir şey diyebilirim. Komple hamuru baştan sona kestikten sonra 200 gram beyaz peynirimiz var. Maydanozla birlikte hazırlamıştım. Onu alt kısmına ekleyelim ve daha sonra da sararak, yani o peyniri ekledikten sonra hamuru üzerine kapatarak şekil vermeye başlayalım. Çok yumuşak bir hamurunuz olduğu için siz böyle sağdan soldan çekiştirin. O istediğiniz forma geliyor zaten. Kopma olmaz. Çünkü tereyağı ile çok güzel bir hamur elde ettik. Şöyle bir katladım. Daha sonra bir kez daha katlayarak tekrar öne doğru getiriyorum. Bakın. Ve şimdi kesmiş olduğumuz o şeritleri çok dikkatli bir şekilde alarak üzerine kapatıp bitiriyoruz. Çok güzel bir tepsinin içerisinde kocaman jumbo bir poğaça yapmış oluyoruz. Şöyle yakın çekimle de size göstereyim, bakın. Çektiğiniz anda istediğiniz gibi çekiştirin, o formunu alıyordur zaten. Şimdi 1 metre çapında bir poğaça yapmıştım. Yine hepsini komple uzunluğunu sizlere şöyle dikkatlice bir göstermek için şöyle bir görmenizi sağladım. Yuvarlak bir tepsi kullanıyorum. Yağlı kağıt serdim, transfer etmesi kolay olsun diye. Daha sonra hazırladığımız sini poğaçamızı dikkatli bir şekilde tepsiye alıyorum. Tabii ki buraları da yine hiç atlamadan sizlere nasıl almışım, nasıl tepsiye dizmişim göstermek isterim. Bu arada ben çalışırken tabii ki bir yandan da dikkatim dağılıyor. Kameralara bakıyorum arada. Yani siz bunu yalnız çalışacağınız için daha seri çalışırsınız. Çok daha kolay yapacağınızdan eminim. Şöyle biraz aralıklı olacak şekilde tepsinin içerisine dizelim. Çünkü daha çok kabaracak. Bunu lütfen hesaba katın. Yani öyle bitişik dizmeyin. Şu dizdiğimiz poğaça 3 veya 4 kat daha kabaracak. Şöyle iyice düzelttim. Yapışan yerlerini de birazcık düzeltiyorum, açıyorum. Ve sini poğaçamızı tepsimize yerleştirip bitirdik. Çok güzel görünüyor. Bu şekli bile çok tatlı. Biliyorsunuz bir de minik bir hamur ayırmıştım kenara. Onunla da küçük, yani porsiyonluk yapacağım. Şimdi sini poğaçamızı bitirdik. Üzerine temiz bir mutfak havlusu örtüp tepsi mayası için mayalanmaya bırakalım. Bu en başta ayırmış olduğum o minik hamurla da 3 tane porsiyonluk, yani aynı şeklin miniklerini yapacağım. Neden? Çünkü size hem fikir amaçlı göstermek isterim, hem de sunum yaptığınızda böyle hem büyüğünü hem küçüğünü masaya getirirseniz çok daha büyük bir havalı bir sunum yapmış olursunuz. Silindir yaptım. Elimle şöyle bir hemen düzeltiyorum kabaca. Oklavayla açıyorum, kesiyorum. Aynı işlemleri aynen bu küçük porsiyonluklarda da uygulayarak bitiriyorum. Bu vermiş olduğum poğaça hamurunu bütün poğaçalarınızda deneyebilirsiniz. Yuvarlak yapın, klasik poğaça formu yapın, hiç önemli değil. Çok güzel ve çok güvendiğim bir poğaça hamurudur. Bunu da hemen parantez içerisinde belirtmek isterim. Peyniri ekledim, aynı şekilde katladım. Kestiğimiz bölümü de üzerine kapatarak bitiriyorum. Bunlar da porsiyonluk böyle minik şerit poğaçalarımız oluyor. Böyle incecik durduğuna bakmayın. Bunlar da çok güzel kabarıp kocaman kocaman poğaçalar olacak. Ben üçünü de yapıp bitirmiştim. Onları da minik bir borcamın içerisine alıyorum. Yine aralıklı olacak şekilde de dizdim. Poğaçalarımız bitti. Vermiş olduğum bu hamurdan bir tane sini poğaçası kocaman, 3 tane de minik porsiyonluk poğaça yaptık. Yine üzerlerini örtüyoruz. Tepsi mayası için 25, en fazla 30 dakika dinlendiriyoruz. Bu arada biliyorsunuz 2 tane yumurta sarımız vardı. İlk başta ayırmıştık. İçerisine 1 yemek kaşığı süt ekleyip güzelce karıştıralım. Süt hem parlak olmasını sağlıyor hem de yumurtanın o kokusunu biraz kırıyor. Yaklaşık 25 dakika bekledim. Bakın sevgili arkadaşlarım, muazzam bir şekilde kabarmıştı. Neredeyse boş alan hiç kalmamış. Fırında o kalan boşlukta zaten pişerken kabarıyor ve kapanıyor.
Şimdi sini poğaçamızın üzerine hazırladığımız yumurta sarısını mis gibi hiç boş yer kalmayacak şekilde sürelim. Sürme esnasında da dikkatinizi çekerim, çok basmayın. Çünkü çok güzel kabardı. Kabarıklığını söndürmeyin. Ve yumurta sarısını her tarafına güzel bir şekilde sürdük. Sini poğaçamızı bitirdik. Şimdi poğaçamızı önceden ısınmış alt üst ayar, yani fansız ayar, 190 derecede yaklaşık 35 dakika veya maksimum 40 dakika pişmeye gönderelim. Hemen bir fırın çekimiyle nasıl kabardığını izleyebilirsiniz. Bu arada fırın çekimini nasıl yaptığımı birçok arkadaşım soruyor. Ben doku testinde onu size anlatacağım. Ve muazzam bir şekilde kabardı. Yaklaşık 40 dakika pişirdim ve fırından çıkarıyorum. Büyük bir poğaça olduğu için birazcık daha zaman gerekli. Yani çok güzel duruyor sevgili arkadaşlarım. Güzelliğine bakar mısınız? Yağlı kağıt serdiğim için hemen şöyle yağlı kağıtları çok kolayca alıp telin üzerine transfer ediyorum. İşimizi kolaylaştırıyoruz böyle minik bir püf noktasıyla. Ve bunlar da küçük porsiyonluk poğaçalarımız. Aynı şekilde fırına verdim. Daha çabuk piştiler. 25 dakika sonra fırından çıkarıyorum. Çok güzel oldu. Bunlar da böyle mis gibi hem büyüğünü hem küçüğünü bitirdik. Sunum için hazırladım. Ben çok zevkle çalıştım. Sunumuna hayran kaldım. Video ile kaydetmelere doyamadım diyebilirim. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bu poğaçayı böyle dilim dilim servis edebilirsiniz. Küçük dilim kesin, büyük dilim kesin. Çok güzel bir avantaj bence. Yani istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Herkes istediği küçük veya büyük dilimi alabilir. Bakar mısınız iç dokusunun güzelliğine? Sanki bir kek gibi muazzam bir iç dokusu var. Ama tabii ki bakalım yumuşak olmuş mu? Böyle sünger gibi olmuş mu? Onu da ben doku testinde size detaylı göstereceğim. Çok yumuşak, özellikle de lezzeti çok güzel olan bir poğaça. Tabii ki bir poğaçanın yumuşaklığının önemi kadar da aroması, lezzeti çok önemlidir. Çok az bir maya kullandık. Koskocaman bir poğaça, sini poğaçası yaptık. Yumuşaklığı, lezzeti çok güzel bir tariftir sevgili arkadaşlarım. Bu arada fırın çekimini çok merak ediyorsunuz. Fırın çekimini oldukça uzun bir süre kamerayı sabitliyorum fırının önüne. Kendim de arada bir gidip kontrol ediyorum. Öyle çekip daha sonra onu montajda çok hızlandırarak, yani defalarca hızlandırarak sizin izleyeceğiniz şekle getiriyorum. Şöyle elimle böldüm. Mis gibi bir poğaçanız servis için hazır. Bir de küçük porsiyonluk yapmıştım biliyorsunuz. 3 tane küçükler. Tabii ki onu da hemen bir doku testi yapmadan önce şöyle büyükçe bir sini poğaçasını tekrar size göstermek istedim. Yani özel günlerinizde sahura yapın, iftara yapın veya misafirlerinize kahvaltıya yapın. İnanın ki bu şekilde masaya getirmiş olmanız bile göz zevkinizi çok mest edecek bir görüntüsü var. Bunlar da küçük porsiyonluk yaptıklarımız. Onlar da çok güzel olmuşlardı. Büyük pofidik oldu. Bunlar birazcık daha hafif gevrek oldu diyebilirim. Çünkü daha ince yaptım. Hamuru çok ince tuttum. Çok az bir hamurda üçe böldüm. Ama yumuşacık. Bakın elinizle dokunduğunuz anda pamuk gibi bir poğaça oldu onlarda. Poğaça yapımında hemen sevgili arkadaşlarım video bitmeden söyleyeyim. Tepsi mayasına dikkat edin. Tepsi mayasını 1 saat tutmayın. 1 saat olursa fırında poğaçalarınız kabarmaz. Ben her zaman üzerine basarak söylüyorum. Maksimum 30 dakika tepsi mayası yeterli. 25 dakika bile yeterli. Bu püf noktasını da her zaman belirtiyorum. Bugün tekrar belirttim. Bugün sizlere güzel bir görseliyle gözünüzü kamaştıracak bir sini poğaçası tarifim vardı. Umarım sizlere de farklı bir fikir olur. Bir dahaki tarifimde görüşmek ümidiyle diyorum. Hepinize şimdiden hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar, hoşça kalın.